Toni Kroos ve kardeşinin canlı yayında yapmış olduğu ve Arda Güler'den bahsettikleri video önümüze çıktı. Bu video önümüze çıkmadan önce bizlere haber eden takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Instagram'dan Saadettin Bey'e, YouTube'dan da Carluccio isimli kullanıcıya teşekkür ediyorum. Toni Kroos ve kardeşi Arda Güler'le ilgili ne söylediler? Toni Kroos, Arda Güler geleceğin bir oyuncusu dedi. Bu yıl çok oynadı ve çok önemli olacak. En iyi pozisyonu 10 numara bölgesine yakın bir yer diyor. Toni Kroos söylüyor. Arda Güler'in dilinden en iyi anlayan oyunculardan bir tanesidir. Çünkü o da orta saha oynadı biliyorsunuz. Mükemmel bir son pası var. Bu yüzden forvet ve kanat oyuncularına yakın olmalı. Hücumcu bir oyuncu değil. Bu yüzden merkezde potansiyelini kaybediyor. Her ne kadar derinlerden oyun kurabilse de demiş. Daha uzun şekilde Felix Kroos kardeşi diyor ki herkes Real Madrid'in sezonunu eleştiriyor ama bir ya da iki olumlu yön görebiliyor musun? Örneğin bireysel oyuncular. Aklıma Arda Güler geliyor diyor kardeşi. Bireysel olarak dev bir adım attı diyor. Bu arada gerçekten Toni Kroos ve kardeşine de çok teşekkür ederiz Arda'mıza yapmış oldukları destekler için. Bizler de destek oluyoruz, onlar da olmuş. Toni Kroos kesinlikle diyor, evet diyor, doğru söyledin diyor. Onun kulübün gelecekte ihtiyaç duyacağı ve güvenebileceği bir oyuncu olduğu kesinlikle belli. Karar verici maçlarda kazanılıp kaybedilmesinden bağımsız olarak bu kadroda pek sık rastlanmayan bir seçenek sunan hep oydu. Çok yaratıcı bir oyuncu ve en üst düzey bitiriciliğe sahip diyor. Kardeşi neler diyor? Onun ideal pozisyonu sence nedir diyor. Abisine soruyor Toni Kroos'a. Biraz burada biraz orada oynadı. Hani kanatta oynadı, geride oynadı, ileride oynadı, forvette oynadı. Toni Kroos'un cevabı ne oluyor bakalım. Bana kalırsa o saf bir 10 numara. Her yerinden öpüyorum Kroos'u ya. Her yerinden öpüyorum Rüştü. Abi işte bu ya. Bak bu adam bile diyorsa şu adamı bir kez bile oynatmadılar bu sezon 10 numarada. Bitiriciliği üst düzey olduğu için onu kaleye yakın tutman gerekiyor. Harika bir stick pas, ara pas atıyor. Belki uzun olanları değil, forvetin ya da kanat oyuncularının derin koşular yaptığı durumlarda muhteşem bir son pası var. Mbappe ile kombinasyonunda çok iyi çalıştı. Çünkü Mbappe o derin koşular için mükemmel. Evet, Mbappe'nin bu konuda hakkını yiyemeyiz arkadaşlar. Derin koşuları güzel atıyor. Bitiriciliği biraz zayıf kaldı. 40 gol atmasına rağmen diyorum 80 gol de atabilirdi. O pozisyonları değerlendirmiş olsaydı. İdeal olarak onu rakip kaleye 25 ila 30 metre mesafede istiyorsun. Orada oyunu değiştirebilir. Defansif olarak bir ön libero değil. Ama elinden geleni de yapıyor. Gerçekten elinden geleni de yaptı. 6 numarayı da iyi oynadı bu arada. Defansif yönünü de geliştirdi bence. Ondan ona değinmemişler. Ben de onu ekleyeyim. 6 numara pozisyonu, ön libero pozisyonu Arda Güler'in bileğinde bilezik olarak dursun abi. Felix Kroos kardeşi diyor ki onu savunma açısından da kötü bulmadığım için bahsettim diyor. Aynı benim gibi söylemiş. Maçlarda her şeyini ortaya koydu. Direkt ikili mücadelelerde gelişime açık ama bu sezon onu izlemekten gerçekten keyif aldım. Gelecek yıllarda çok daha büyük bir rol üstlenecek birisi demiş. Bu iki güzel insana gerçekten teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda da. Toni Kroos zamanında ne demişti arkadaşlar Arda Güler'imiz için? O gelişmeye çok açık bir oyuncu ve yıllarca Real Madrid forması giyebilecek kaliteye sahip dedi. Sihirli sol ayağı var diyordu. Antrenmanda hepimizi zorluyor diyordu. İlk geldiği zamanlar Arda Güler. Toni Kroos idmanlardan sonra bu açıklamaları yapıyordu. Ve idmanların en sonunda Arda Güler Toni Kroos'un yanına gidip frikikleri nasıl kullandığını, pasları nasıl attığını Toni Kroos'a sorup ondan öğrenmeye falan çalışıyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum bu haberleri. Toni Kroos da bunları doğrulamıştı. Küçük kardeşim gibi yanıma gelip onu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun diye bana soruyordu. Gerçekten egosuz ve gelişime açık bir oyuncu demişti Arda Güler'imiz için. Bunun yanına kimi ekleyebiliriz? Tabii ki de Luka Modric'i ekleyebiliriz. Guti'yi de ekleyebiliriz. Guti de Arda Güler'i anlayabilecek oyunculardan, aynı Arda Güler gibi. Keza Mesut Özil de biliyorsunuz Arda Güler'i çok övmüştü. Guti neler demişti? Real Madrid'in yıldızı demişti. Burada yıllarca oynayacak demişti. Onun önünde oynayan forvetler çok şanslı demişti. Guti bu şekilde konuştu. Modric ne demişti? Modric ben buradan giderken 10 numara formamı sana veriyorum demişti ama Real Madrid 10 numara formasını alıp Mbappe'ye vermişti. Arda Güler hem 10 numaraya çok yakışıyor hem Real Madrid formasına çok yakışıyor. Hem de Real Madrid'in kesinlikle vazgeçilmez bir yeteneği ve geleceği olacaktır Arda Güler. Şeyden de bahsetmişler. Sinirlendiler bir yerde, orayı yazmamışlar buraya. Ya Arda Güler'i övecek birisi yok mu? Hiç mi kimse yok? Real Madrid'de çıkıp Arda Güler'i övecek, ondan bahsedecek kimse yok mu demiş. Benim aylardır, yıllardır söylediğim şeyi onlar da dert edinmiş içine. Toni Kroos ve kardeşi Felix Kroos. Teşekkür ediyorum. Kimse çıkıp övmüyor. Ayın oyuncusu ödülünü aldı ve hala ödülü de teslim edilmedi dostlar. Kanımız donuyor tabii ki de. Gelecek şimdi ve bunu açıkça görebiliriz. İnşallah Toni Kroos Real Madrid'e, Jose Mourinho geliyorsa eğer onunla beraber çalışmak için gelir.
Çünkü böyle düşünen bir adam, bunların farkında olan bir adam Arda Güler'e çok güzel dokunuşlar yapabilir. Arda Güler'in özgüveni yükseltmesine yardımcı olabilir. Çünkü bazen özgüvensiz kalıyor Arda Güler. Toni Kroos'un kardeşi şeyde demişti, şimdi aklıma geldi o programda. Arda'nın kaleye yakın olmasına gerek yok ki dedi. Arda dedi kendi yarı sahasından bile gol atıyor dedi. Onun hani abisi dedi ya, kaleye yakın olması lazım, çok iyi bir bitirici dedi. Kardeşi de espri yaptı. Kaleye yakın olmasına gerek yok. Defanstan kendi kalecisinin önünden bile gol attı dedi. Onu da dipnot olarak düşeyim buraya. Evet, Toni Kroos gelirse Jose Mourinho ile beraber, Jose Mourinho büyük ihtimalle gelecek. Ben istemedim bir teknik hoca. Gönül isterdi ki Klopp'la beraber gelsinler ama Mourinho ile de gelse Arda Güler'i en azından birkaç maç içinde övebilir. Arda Güler'in daha ön plana çıkmasına yardımcı olabilir. Antrenmanlarda yine ona bir şeyler gösterebilir. Bilmiyorum. Tam Arda geldi, bir sezon oynadılar, gitti bu oyuncular. Keşke bu oyuncularla daha fazla forma şansı bulabilseydi Arda Güler. Onlardan çok daha fazla şey öğrenebilirdi tabii ki de. Casemiro, Kroos ve Modric ile saha içinde konuşmazdık diyor. Birbirimize bakardık ve neyi istediğimizi anlardık. İşte Real Madrid'de tam olarak bu yok arkadaşlar. Birbirlerinin gözlerinin içine baksalar da egodan, kibirden başka bir şey görmüyorlar şu an. Ama onlar göz göze gelmeden bile arkadaşlar nereye gideceklerini, ne yapacaklarını biliyorlardı. Toni Kroos, Arda Güler'in en iyi pozisyonu kaleye yakın oynadığı 10 numara pozisyonudur. Son pasları çok iyi, bu yüzden forvetlere yakın oynaması gerekiyor demiş. Real Madrid Arda Güler'i satmayacağını bir kez daha Arsenal'a bildirdi dostlar. Arsenal yine istedi. Real Madrid satmıyoruz dedi. Orada kalacak baba. Casemiro yine bir açıklama yaptı. El Clasico'da Messi'ye karşı oynarken çok fazla konuşmazdım. Çünkü onu kızdırmak istemezdim. Müdahale yaptıktan sonra özür dilerdim. Onu durdurmak imkansız. Barcelona kötü oynasa bile Messi'nin golüyle 3 puanı alırlardı diyor. Evet, yine o haber geldi. Tutto Sport. Real Madrid Kenan Yıldız transfer için Juventus'a Brahim Diaz ve Gonzalo Garcia'yı önerecek. 2 oyuncu eşittir Kenan Yıldız. Real Madrid Kenan Yıldız için Juventus'a takas teklifi sunuyor. Tutto Sport. Brahim Diaz, Gonzalo Garcia'yı veriyor. Juventus ciddi bir bonservis bedeli olmadan Kenan'ı satmayı düşünmüyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle inşallah bu yaz Real Madrid transfer olacak Kenan Yıldız, demedi demeyin. Arda Güler'den Luka Modric paylaşımı. Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler abi demişti o takımdan ayrılırken. 10 numaraya eliyle dokunuyor. 10 numara onun sırtına geçecekti ama sağ olsun Kaplumbağa Mbappe ona engel oldu dostlar. Dani Carvajal antrenmanlara geri döndü arkadaşlar. Bu kadayıfın bilgisini de verelim dedik. Juventus yeni sezon formasını tanıttı. Yine Kenan'ı da manken olarak kullanmışlar. Çok güzel bir forma ya. Keşke şunların orijinallerini alabilsek. Evet arkadaşlar, bu haber bir anda gündeme düştü ve sizlere sunalım dedik biz bu haberi. Ve çok da güzel oldu. Böyle efsane futbolcuların Arda Güler'den bahsediyor olması bizim için gurur meselesi arkadaşlar. Biz gururlanıyoruz. Arda Güler'i de özledik. O da inşallah elindeki o kupa gibi öyle 10 tane 15 tane kupa alır. 15 sezon oynar oralarda. Bir şeyler yapar. Onlar gibi başarılı bir kariyere sahip olur. Kimsenin ulaşamayacağı bir kariyeri olur umarım. Evet, videomuz bugünlük bu kadar olsun dostlar. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype hakkını kullanmayı unutmayın. Ve bu videoya 1000 like gelirse çok mutlu olurum dostlar. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. Daha fazla destek olmak istersen orijinal forma için katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.